Merhaba arkadaşlar, Gezgin Rotası'nın bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugün dağ evine gidiyoruz, babamla beraberiz. Biraz artık kar yağışı açıldı. Yine ortam karlı. Arabayla yine gidemedik, yolda bıraktık. Neredeyse yine aynı noktaya bıraktık diyeceğim. Çünkü araba şu bulunduğumuz yere kadar, şurada araba izleri var. Ondan sonrasında sadece bizim yürüdüğümüz, yayan olarak akşam gittiğimiz güzergahtaki yürüyüş adımları var. Onun harici kar çözülmemiş. Gitme şansımız yoktu. Bir denedim ama araba yani biraz patinaj yapınca artık zorlamaya gerek yok dedim. Arabamızı bıraktık. Nasipse bugün dağ evine beraber gidiyoruz değil mi baba? Evet, aynen bir tanem. Bugün dağ evine giderken babam hatırlattı. Benim gözlerde de biraz hassasiyet var. Aşırı ışığa karşı. O yüzden güneş gözlüğümü taktım. İleride sokak köpekleri var. Onlar havlıyor karşıdan. Buraya gelmedikten sonra sıkıntı yok. Tamam. Bugün ne yapalım dağ evinde baba? Beraber biraz oturalım. oturalım, sohbet edelim. Sohbet ederiz. Ondan sonra yolumuza işte bakarız. gönlümüzce Eğlenelim diyoruz. Yükümüz yok. Sadece benim çantam var. Babam her zamanki gibi kendi el yapımı her şey var içinde. özel çantası var. Gidip geleceğiz nasipse. Sırt çantalarımızla beraber. İpe kadar aldım. İyi maşallah. Peki, Buyurun düşelim yola. Buyurun seyre. Gördüğünüz gibi buradan geriye şöyle göstereyim tam olarak. Buraya kadar araba geliyor. Buradan geriye yani yol yok. Şu izler bizim izlerimiz. Bizden başka da giden olmamış anladığım kadarıyla. Bugün nasipse yine babamızla beraber dağ evimize gideceğiz. Akşam vaktinde gitmiyoruz. Onunla genellikle akşama kalırsak anca. Şu an öğlen vakti. Çünkü geçen günler soğuktu. Sizler de yorumlarda da yazıyorsunuz. Babam üşür. Onunla akşam vakti gitme. Mantıklı yani. Şimdi yaş ileri olunca dikkat etmemiz lazım. Tabi biz dikkat etsek de babam genel itibariyle kendine çok da dikkat etmez, açık konuşmak gerekirse. Öyle de bir durumumuz var. Düştük yola. Kar acayip parlıyor. Güneş gözlüğünü açıkçası pek çok sevmem takmayı ama yani gözümü acayip rahatsız ediyor. Şu an takınca rahat bir şekilde yol alıyorum. Şöyle kaldırdığımda harbiden yani gözlerim yanıyor. Aşırı derece yanıyor. Başladık yola. Evet. Devam edelim baba. Daha önümüze doğru. Şimdi benim gözler dediğim gibi kısılmaya başladı ama babam daha rahatsız olacağı için gözlüğü yolculuk boyunca ona vereceğim.
Evet, şöyle şu an çekimde belli. Gözleri kısmaya başladım. Ciddi parlıyor. Hassasiyetli olunca, ama babamın gözler benden daha hassasdır yaş itibariyle. Çıktık yola. Yoldaki güzellikleri de yavaş yavaş göstererek, şöyle göstermek gerekirse, bir saniye. Burada kıyımdan kalan odunlar içme suyumuzla beraber babamda içme suyumuz, bende de şu kitaplar ve tencere takımları var. Düştük yola. Şöyle göstermek gerekirse, bu babamın gittiği şu anki izler bizim açtığımız dağ evi izleri. Kuş seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Şuralar gördüğünüz gibi karlar, taşlar tamamen açılmış. Yollar bembeyaz. Şu tarlaların olduğu alanlar da tamamen bembeyaz. Ama taşlık kesimlerde karlar erimiş. Karla bulutların buluştuğu noktadayız gördüğünüz gibi. Gökyüzündeki bulutlar bembeyaz. Zemin yerde bembeyaz. Bulutlara doğru yol alıyoruz. Hem güneşli hem de bulutlu güzel bir gün. Yani manzara gerçekten güzel. Geçen geldiğimizde çiğdemleri çekmiştik. Çiğdemler yani çok erken açmıştı. Kar olmadığı için de çok fazla değildi. Nasipse bu yağan kar tabandaki çiğdemlerin güzel bir şekilde açmasını sağlayacak.
Yolumuzu yarıladık. Bu tarafta bizim izler kaybolmuş. Demek ki şunlar bizim iz olduğuna göre gerideki izler bizim izler değil. Yeni açılmış bizim izlerin üzerinden gidenler olmuş. Bu tarafa bizden başka giden olmamış. Şöyle gördüğünüz gibi açılmış nokta. Şu diğer noktaya bayağı gelen giden olmuş demek ki. Hadi devam. İstersen kısa yoldan gidelim. Kestirim yoldan gidelim. Yaptığın yerden mi baba? Çok bu kadar en mükemmel bir yer. Tamam baba, orayı test edelim madem. Hadi buyur, devam et. Ben seni takip edeyim. Aşağı yoldan. Burası güzel ama bir taraftan da yani sıkıntısı var. Yokuş yukarı direkt tırmanacağız. O sıkıntısı var. Babam kendi yaptığı yoldan ilerledi. Ben kestirmeden indim. Yol karşıdan geliyor. Bu taraftan söyledi ama şu an bu cephe sıkıntı yok bu cephede. Yavaş baba. Karşıda kuru ağacımız. Bizim dağ evinin belleği. Evet, şimdi buradan gerisi biraz yığınaklı gibi baba. Yukarıdan mı gitseydik bilmem. Diklemesine bayağı bu taraf boylu. Babamın kestirmesi biraz ayaklarımızı ıslattı açıkçası.
Bu cephe gördüğünüz gibi kar noktasında var ama karşı taraf açılıyor. Maşallah bu sefer yani gerçekten ciddi buzlanma yapmış. Gördüğünüz gibi yabanın ayak izleri. Şu sağ taraftaki izler karla kapanmış. Onlar bizim ayak izlerimizdi. Şunlar tamamen yabanın ayak izleri. Ve burada onlara bıraktığımız bazı yiyintiler vardı. Onları burada afiyetle yemişler. Burası yol geçen hanına dönmüş yani. Gördüğünüz gibi. Bayağı yoğun bir çalışmışlar. Davetsiz misafirimiz var. Yemek istiyor bizden de. Oğlum kendimize yetim var lan. Sana yok. Maalesef. Kendisi de var şimdi. Nasıl? Hava çuval. Nerede? Karşıda mı? Onu Karşıda mı? Ben görmedim. Ha, davar karşıdaymış evet. Babamın dediği gibi. Davar karşıda. Sürü davar var karşıda. Vakit ikindinin vakti. şunu da getirdim ama. Dışarısı gördüğünüz gibi ciddi güzel. Hem temizliği rahat yapabilmek adına hem içeriği boşaltmak adına şu masamızı hemen her zamanki gibi dış moda alıp ondan sonra içeride ilk önce temizliğimize başlayıp sonrasında ortalığı düzenleyelim inşallah. Ondan sonra sohbet muhabbet derken günümüzü ederiz nasipse. Sobamızı ilk önce yapmamız lazım. Tabii içindeki külleri temizlememiz lazım. Bunun için de yemek yaptığımız fırın tepsimizi kolay niyetine kullanabiliriz. Çünkü yıkanacak onlarda. Eldiven niyetine poşetimizi kullanalım. Külün güzelliği de sonuçta eskiden külle beraber yıkama amaçlı, temizlik amaçlı da kullanırlarmış. Sabunun kötü olduğu vakitlerde. Tabii şimdi sabun ihtiyacımız yok ama hem içerideki Hüseyin burayı içini deldi. Burayı taban kısmına koyuyoruz. Şöyle. Bu şekilde ateşimiz alttan hava aldığı için daha hızlı yanacak. Bu konularda benden deneyimli arkadaşlar. Şöyle bunu biraz incesini de şöyle getireceğim.
Kirliliğe dikkat et. Üstün batırma. Üstünü belli. Tabii batırma yani diye. Halı mı? Halıyı süreceğim birazdan baba. Hı. Sıkıntı yok. Böyle oturayım soluklanayım da. Sobamız iyice ısınmadan biraz temizleyelim. Yağ lekeleri bayağı dolmuş. İçerisi ancak bu kadar temizlendi. Anladığım kadarıyla da burası bu lekeye kapılacak. Çünkü çıkmıyor. İnatçı. Belli bir zamandan sonra yok haline gelecek anladığım kadarıyla. Saç olması koruyucu bir şey olmamasından dolayı. Açt. Açt. Davetsiz misafir geldi. Babam korkabilir. Sıkıntı yok. Yukarıdan geliyor. Ancak bu kadar temizleyebiliyoruz. Üstüyle beraber temizledim. Gayet temiz oldu. Bu şartlarda. Ayaklar ıslandı mı? Islandı olursun.
Senin tali yol çok iyi olmadı. Mesafe biraz fazlaca var. Evet. Suyumuzu koyalım. Ha, şimdi kuyu suyunu dolduruyor. Yok, kuyu suyu değil o. Bu aslında. Ha, ne pardon. Bu çay demleyeceğiz ya. Tamam, el çarpısı gidecek. Bunlar sürteleme, yanar bak. Yok. Ayağın değmesi. Gelemem canım. Çorap üstünce lazım. Yaltaklanma. Kerata. Oynaşmak yok. Kerata. Sen de abimizin bekçisi mi oldun? Bu Adnan abimizin köpeği olabilir. Dur lan. Hiç çektirtmiyorsun kendini ya kerata. Direkt sırnaşıyor. Kuyu tarafına bir bakalım. Buraya da yolumuzu açmış olalım. Kuyumuza bir bakalım mı baba? Açtım ya. He? Açtın mı? Ağzı kapalı mıydı yoksa? Hadi ya, kardan tamamen kapalıydı ha. Tüh, kaçırdık. Telden dolayı örtmüş. Babam açmış. Evet, kuyumuz. Biraz sonra bulaşık işleri var. Onları yapacağım. Şöyle abimiz, babam ve Adnan abinin veya da Mehmet abinin köpeği kerata. Bulaşıklarımızı yıkayıp ondan sonra yanan sobamızın yanına girmemiz lazım. Evet. Kuyumuzdan suyumuzu çıkartalım. İçeride buz yok baba. Kuyu da buz tutacak kadar şey yok. Su soğuk. Soğuk. Şu anda çekimde babam var. Beni görüyorsun değil mi ekrandan? Görüyorum.
Tilki ayak izleri. Buradan bizim eve doğru gidiyor. Burada cephe. Kar güzelliği. Güneşin yansımasıyla beraber şöyle güneş olunca gerçekten güzel sıcak. Gölgeler soğuk. Çayımızı demleyelim hemen. Suyumuz kaynadı. Böyle. Oh, gördüğünüz gibi. Su fokur fokur. Suyumuz kaynayacak. Evet, şurada. Oh. Gördüğünüz gibi alev daha buraya kadar sünüyor. Yanlışlamaya açılmış. Çayımızı kaynatıp sonra yemeğimizi yapalım nasipse. Demir bol olsun. Tabii şuraya alalım. Çok kaynıyor. Çayımızı acıtmayalım. Çayımız demlenmeye başladı. Baba, yemeğimiz hazırlanıncaya kadar çay içelim mi? Nasıl istersen öyle olsun bir tane. Tamam. Şöyle. Biraz soğuk suyu fazla olsun. Bu tamam. Bu benimki ya. Şunu da seninkine şey yapacağız. Tamam. Sana baba çıralı sudan. Çıralı su. Şifalı. Şekere, bu şekilde bazı şeylere şifa. Şöyle buyur baba. Dökülmesin yalnız. Sehpa biraz hareketli. Yemek bitsin mi? Yoksa kahvaltılık türde bir şeyler vereyim mi? Yok, önemli değil belki. Yani. Olduğu gibi olsun.
çayımızı içelim hadi. Şöyle de yapabiliriz. Dediğim gibi çikolatamız var baba. Seviyor musun? Çok normal. Seviyorum. Çikolata. Bunu açalım. Oho. Basınca bak. Şuradan afiyetle. Ekmeğe sıkıp yiyebilirsin baba. Eğer yemeği beklemeden şey yapayım dersen. Şöyle bakayım. Marketmiş. Marketmiş. Bugün de böyle olsun. İnceden boncuk boncuk atıyor. Muhtemel yağdığından değil de ayazın şiddetinden. Aynen. Evet. Öyle olsa gerek. Evet atıyor. Devam ediyor. Dur. Bir de dedim ama devam ediyor. Biraz şakatlanma sonra ama böyle gülmeyeceğim. Böyle Güzel mi? Daha iyi. bir emsalsız diyebilirim ben. İşte sobamız yandı mıdır? İçerisi sıcacık. Değil mi? Emeklilerin karşılığı. Ne? Emeklerimizin karşılığı yani. Aynen öyle o. Çok emek verdik. Çok emek verdik. Karşılığını aldık. Ya işte kış zamanda gelip gitmesek yani yazın gibi olmuyor. Boş ver yazı. Herkes gider gelir. Saygılar. Yazın gibi olmuyor işte. O yüzden uzun soluklu alamıyoruz da. Evet, atıyor. Yani ebe bulguru Evet. az uz değil yani. Bayağı atıyor. Nasipse gece kalmadan gidelim. Aynen. Evet. Anlat ver bakayım baba. Çok iyi. Nasıl daha iyi ortamımız? Emsali zor. Yani öyle lezzetli yiyecekler bir şey değil. Vallahi baba yani Deneyelim dediğim var yani. takipçilerimiz beğenmeyecektir. Çünkü yaptığında bir şey yok da
Tabii sen alışık olmayınca ondan. Bir de unutkanlığım yüzünden fazlaca unutup gidiyorum. Evin içerisinde kalanlarla beraber. Eksiğiyle yediğiyle daha evinde güzel bir gün daha ardına bıraktık. Şimdi burada kitap okur muyuz nasipse? Beraber. Okuruz, birimiz okuruz, birimiz dinleriz. Ha şey yapalım diyor. Ekip Ha. yapalım diyor. Ancak o imkan var da gözlüğü de getirmem şart yani. Onun sayesinde okuruz veyahut da seni okumaya dinlerim. O şekilde. Tamam ben okuyayım. Sen dinle o zaman. Şimdi ben sana kitaplardan bir bilgi vereyim. Şimdi Bilgi tamam. Mehmet Gün'ün kitabını bahsetmiştik. Hayatını anlatıyor. Sıfırdan köydeki dereden çıkarak avukatlık hayatını anlatıyor. Ali Ülkü hocamın kültür diliyle Bozkır kitabı da şeydir. Bozkır'ın tüm mahallelerini, köylerini, tarihi, coğrafyası işte yani tüm Bozkır'la ilgili bilgileri bulabiliriz. Günümüzdeki bilgilerinden özellikle. Yani köylerin genel durumunu gösterir şeyler var. Yanındaki İsaura kitabımız o da Bozkır'ın tarihteki İzaura zamanındaki tarihini işte Zengibar kaleleri işte o zamanki savaşçılar o zamanki saray yapısı falan filan onları anlatıyor. Mesnevi Mevlana'nın kitabı. Evet. Şeylerden oluşuyor böyle anlatılardan. Onların içinde şeyler var. Böyle ders çıkartıcı hikayeler var yani. Onları inceleyelim. Hazirelerde yerinde diyeceğiz tek kelimeyle. İşte onların kitap yapısı itibariyle biraz değişik geldi. Çözemedim ilk biraz incelediğimde. Ondan sonra diğerkinlerde işte Ermeni dosyası var. Kişisel gelişim kitapları, biyografi kitabımız var. Bunlara ara ara bakarız. Burada inşallah yani kitaplarla ilgili söyleşiler yaparız baba. Sen seviyorsun böyle şeyler. Dünyaları verdik mi sen baba? Ermenilerin Dosyasını mı? dosyası. İstiyorsan onu vereyim. Evde oku gel. Yok. Ya başımı kaldıracak gel. Bir dakika bile yok. Yani. Ha, yok diyorum yani. Yok, gerçekten. Neyse okunur ya. İnşallah zamanla. Burada Yani Kur'an'ın ayetlerini Şöyle- bazen çıkarttırırken de sıcak günlerde sobaydı, temizlikti, yemekti falan filan değil de mesela kafa dinlemeye gelip kitap okuyup burada şöyle 1-2 saat kitap okuyup 3 saat. Ondan sonra o yaz günü sıcak olur zaten burası da serin olur. İçeride gölgede şuraya uzanıp bir de uyku çektin miydi? Buradan keyiflicesi, hallicesi yer olmaz yani. yani insan vücudunu, zihnini Çay içmiyorsun değil mi? yiyor. Yani çalıştırdıkça kuvvet arıyor. Kuvvet buluyor insan. Aynen öyle. Ya, o imkan olmazsa yaşamak zor. Aynen öyle. Hani bir ayeti öğrendiğim zaman uzatmıyorum sözü. Yani bir söylediğim zaman atomu yetki yapıyor. Yani şu bir uzun Kur'an-ı Kerim meali de getirelim buraya. meali Türkçesi. Yok var. Ha, tabi buraya Buraya da, bir yer lazım. buraya da bir tane lazım. Bir yerden not alın da cahiller Su doldurayım mı? Su içersen. yok yeterli. Getirin. Böyle tam kıvamında. Baba şeyi anlatsana böyle eskiden Sümerbank zamanları, çalıştığın zamanları, o tekstilcilik yaptığın Sümerbank'ın tekstil kısmındaki o anları bir anlat bakayım ya. Merak ediyorum. Biz Şimdi askerden geldiğim an evet. Ankara'da ablam evde kaldım. Evet. Senelerce ondan sonra kısa kestirme olarak
Yok, kısa kesmeye gerek yok. Dinliyoruz yani. Yok. Onların sayesinde geçici görevlerde, işlerde çalıştım ve Sümerbank'a girdim. Sümerbank. Devlet işçisi olarak da memur olarak. Hı hı. Allah razı olsun İhsan abiden. Yani Ulus Mağazası'nın personel müdürü mü oluşuyor? Personel müdürü. Evet. Yani Kırıkkale'ye görev yaptım. Hatta çok güzel laf söyledi. Seni dedi, seni biraz sevgilerek söyledi. Kırıkkale'ye memur olarak gönderiyorum dedi. Oradasın dedi. Yerim orası dedi. Yani biraz düşünce de ilk başlangıcı da bir tek uzatacağım kendine de. Namaz kılıyor musun dedi ki. Ben hani o derin derine daha çocukluğumdan itibaren ki hani çocuklar öyle yetişir ya zihinsel olarak bedenselin yanısına. Efendim dedim Kur'an kursunda, Kur'an kursunda da bir şeyler öğrendiğim sebebiyle cevapladım. Efendim dedim uzattım yine. Uzat. Baba sıkıntı yok. Muhabbet ediyoruz. Evet. Sordum ben seni. Namazı Namaz nasıl deniyordu? Hani Cenab-ı Hakk'a karşı namaz görevimizdir efendim dedim. Onu kılmaya mecburuz şeklinde hani dedim. Bitti. Bu sefer o iyice derinden derken o şekilde de. nasıldı? Şey sorayım baba. O zamanki Sümerbank'ın tekstili nasıl? Halkın rağbeti var mıydı? Halkın rağbeti tamam çok önemli. O zamanlar yani Sümerbank hep duyarız yani. Satışlar iyi miydi? Satışlar bizim öyle zannederim ki yani Ankara'nın Kırıkkale kazasında şimdi iyi oldu ya. Orada inatsan yani bu tabir yani en doğru. İnatsan yere değmez müşteriden. Yani şöyle köylüler akıl ettiği için devamlı tarına tatlılar da bir de personelin benim de istediğim bir şey iyi güzel iyi niyetli davranmaları dedi benim. Ondan kavga çıkar nizam yapmaya başladılar. Sunum kısası İlgi alaka iyiydi diyorsun yani. Ürünler nasıldı? Kaliteli miydi? Sümerbank'ın. Onlar tam kırsal kesimin insanların tam zevkine uygun şey var. Hatta orta kesimin yani mamulleri var. Yani mesela Beyda kilimleri. Ne kilimler? Beyda kilimi var. Beyda. Şu meşhur. Şu yani şekilde yani kilim desenli. Evet. Kilim desenli her şeye gelir. Orta kesiminde benimsediği bir şey yani ama biraz o zamanın şeyi de hani benim zannımca biraz fazla geliyor olduğu için aman ateş pahası diyelim. Tek tük oluyordu. Oldu ve oluyordu. Sümerbank biraz pahalıydı yani. O şey yani. Hitap ettiği kesim. Beyda kilimleri de onun ayarını da fakat biraz kaba Beyda kilimlerinin yanı sıra ne deniyordu ona getirmedim şimdi. Neyse uzun lafım uzasın. Sümerbank yani kurulduğundan beri Türkiye'nin yani hani bir damla suya muhtaç şeyiz var ya o deyim gibi insanların hele o köylülerin öyle akıl etmesi devamlı. İyidir yani ama sonradan bitti. Dağıldı. Bitmedi. Nasıl bitmedi? Devam etti de onun ilkisi 1-2 sene sürmüştür. %100. Yok 2 senelik değil. Şu anda Sümerbank diye bir şey yok yani. Yok da fabrikaları var. İplik fabrikası, dokuma fabrikası, battaniye fabrikası, Hereke'nin battaniye fabrikası. Onlar var ya has yünden yapılıyor. Yünü yani
geçilerin pisliğinden arındırarak tertemiz hale getiriyor. Yani o makine. Ondan sonra dış ülkelere de gönderiliyordu o battaniyelerden. Ya, o battaniye insan %100 sıhhi. Bulunmaz. Kaliteli diyorum. Şimdi yok diyorum yani öyle mi? Şimdi öyle battaniyeler yok mu? Yani Sümer bak biraz böyle kötü duruma düşürse yoktur. O zaman şüphe içerisindelerdi. O battaniyeler konusunda. Ama belki olmayacak zannıyla yukarı kesilmiş. Genel müdürden biraz aşağı müdürlere, şeflere kadar ki bölümler mutsuzluğa kapar. Yani bir dışarıdaki başka esnafların oyunları diyorum ben ona. %90 onların yani bu gözlerini korkutma şeyi. Biz Neyse ne diyorlar poğaçayı da. niye unuttuk biraz önce? Ya, poğaça da getirdim ben. Türkiye'nin Ekmeğiyle kahvaltı yaptık. Şöyle afiyetle bir yiyelim. Evet. kötülüyorlardır %90 esnaflar, dış esnaflar. Neyse neyse. geçti güzel hatıralara kaldı diyorsun yani. Yani diyeceğim şu da dış ülkelere birkaç ülkelere yani telefon etmişler kurtulmak için yani satış olsun diye. Gönderiyorlardı, göndermeye devam ettiler. İlahi Fatiha. Bir de rahmetli dedemle Yörük yaylalarına gittiğinizde şöyle hikayeler anlat bakayım. Yaşanmış hikayelerden baba. Yörükler yani Beşik'teki bebeğine kadar yani Ahmet amca geliyor. Gelin tuğrun derlerdi çocuklara. Hadi sen de geriye kalanlara da hadi sen de tuğrun derlerdi. Toplaşırlardı da. Ya ilk yeni duyduğumuz dakikada konuşurlardı. Şöyle Yapsalardı ne çıkacak ki? Evet. Yükünden ne yiyecekler yani çocukların açsınlar. Çocukları sevindirir miydi? İşte o lokum püsküvit var ya. Bir de çerez vardı. Yani nohutlu çerez. Yani tatlı dışı. O vardı, o olurdu. Neyse o gibi şeyleri severlerdi çocuklar. Tabii sevecek bir şey. Ya dağın başında Yörük çocuğu yani böyle satıcı gelmiş. Tamam. Uzun zamandır Aklıma bir şey dönmedikten geldi. sonra köylerine onlar için veli nimet. Yani şimdi biz geldik mi tabii. Onların var ya nesi var, nesi yok, işe yaramayan fakat onların önemini bilen geldiği zaman alırdık. Konya esnafların toplandığı yeri ne deniyordu? Orada eski garajın o çevresindeydi o. Bedeste. Yok. Esnafların birikintiği yeri. Ya, oraya gönderiyorlar. Pardon giderdik. Beni de alırdı yani alırsın Konya diye. Mal almaya da beraber giderdiniz Konya'ya. Onları hap gibi kaparlardı. Orada da onların kıymeti biliniyordu. En kötü o yani hayvan pisliğiyle ulaşılı kurulmuşu ürünler var ya. Evet. Yatağı ürünler veyahut da. Onları da öyle. Ya onun için yani geldiğimizde çok sevinirlerdi. Biz de onlardan memnunduk yani. Sözün kısasında. Eski günler güzel günler diyorum yani baba değil mi? Tabii. Allah rahmet eylesin. Baba gitti. Yani Yörükler şimdi artık Yörüklerin altında arabaları var. İşte. Yine ama bir şeyden umutluyum da yanlış değilsem ekim dikim arazilerini genişletilecek devlet tarafından dolayı olarak bir yerler yapıvermiş. Ne oldu? Manavgat'ta zannedersem. Manavgat'ta. Evet. Onlar ki öyle çalışkan ki.
yeleyiyorlar toprağı. Altın yetiştiriyorlar adeta. Altın. Altın yetiştirme, altın yetiştirirler gibi yani en güzel şekilde mahsul yetiştiriyorlar. Evet, dinliyorum baba. Ha. Bir de sınıklı var ya, aşağı sınıklı. Yani hocanın tabiatında Sınıklı yayla var, evet. Bir yandan. Oradan sağ taraftan var yukarı doğru Göktepe, yani Göktepe'ye doğru gider yol var da. Evet var. Orada yani direkt o yok. Uzun yazı vardı. O tepeyi biraz açtığında, biraz gittiğinde o dümdüz yemyeşil araziyi gören yani bayılır yani. Değil mi? Yani diyeceğim şurası. Şimdi oraya çıkarken sağ tarafa doğru yani birisinin tavsiyesiyle oraya da bir karavan dediler. %90 ki varalım da şurada bir varalım. Yani belki bir şey olur yardımımız falan diye söyledi. Vardık aynen tahmin ettiğimiz gibi babama tembih ettikleri gibi çıktı. Bir tek kadar kimsecik yok. Kar suyuyla yaşıyor orada. Dağın başında. Dağın başında. Hani yamacında hani çok taşlı bir yer. Taşların, büyük taşların arasında bir ova tutmuş gayrı da öyle. Türkiye Anadolu insanının nankörlük eden insanlara 5 paralık fazla alacağım diye nankörden orada insanların ne denir bilmem ki. Evet. Kötüler. Orada tutarlar. Yörükler mi? Fazlasıyla o kadıncağız, o ablacağız. Tek başına mı yaşıyor diyor? Tek başına. Dağın başında. Dağın başında bir de birkaç tane geçisim vardı yanlışlıkla. Tam O kadarcık bir şey yani. yarı yonası diyorsun yani. Dağda malıyla beraber. Falan. O şekilde geçimini sağlıyor. Bir yanında çocuk diğer Ne yapalım baba? Yavaştan gidelim mi? Akşam önü. Hızlı bir şekilde şu karşı dağı aşacağız. Bir iki dağ aşıp ondan sonra nasipse aracımıza varacağız. Şu an karardı. Düştük yollara. İzimizden hızlı bir şekilde gidiyoruz. Gece kalmayalım baba. Kaç olur göç olur. Daha evinden dönüş yolundayız. Nasipse hızlı bir şekilde. Şöyle göstereyim. Gün batıyor artık. Kızıllık var. Karşı taraftan gelen. Bugün babamlaydık. Babamla baş başa vakit geçirdik. İyi oldu. Gelip gidince burası da bizim yolumuz da açık. İzlerimizle. Evet. Gün batarken dağ evinden dönüşteyiz. Yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
eksiklerimizi sizlerin de yorumlarıyla beraber yorumda dediklerinizi uygulamaya çalışıyorum gündemine. İnşallah yavaştan daha evimizde güzel şeyler yapacağız inşallah. İyi ki varsınız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Baba, izleyenlere diyeceğim bir şey var mı? Sana, onlar da sana çok selam söylüyorlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.